Merhaba Oğlak burçları ve yükseleni Oğlak olanlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı sizlerin niyetiyle kapattım. Aralık 2025 kahve falınızı yorumlayacağız. Fincanınızı yorumlamadan hemen önce tarot destemden niyetinize kartlar açacağım. Bakalım Aralık 2025 için kartlarım ve fincanım sizlere hangi mesajları getirecek? Oğlak ve yükselen Oğlak burcu niyetiyle. Hadi alalım cevapları. Evet, güzel kartlarla açılış yaptık sevgili Oğlak burçları. Hemen yorumlayacağım ama destek kartlar da istiyorum. Çok güzel kartlar geliyor. Evet sevgili Oğlak burçları, gerçekten kartlarınız çok güzel. Bu tabloya baktığım zaman sizlere direkt şunu söyleyebiliyorum. Aralık ayı, zafer ayı. Uzun süren bir çabanızın meyvesini Aralık 2025'te inşallah topluyor olacaksınız. Kendinizi tamamlanmış hissedeceksiniz ve maddi manevi anlamda dengeye ulaşacaksınız olarak görünüyor sevgili oğlaklar. Hayatınızda zaferden yeni döngüye geçiyorsunuz. Bir yandan kariyer ve finansal başarınızla gurur duyacak, diğer yandan ise ilişkilerinizi sağlamlaştırıp geçmişin izlerini affetme yoluyla sileceksiniz olarak görünüyor. Elde ettiğiniz bu denge ve tamamlanma hissi size 2026'ya giden yolu gösteren güvenilir bir pusula olacak sevgili Oğlak burçları. Burada odaklanmanız gereken durum Aralık ayında zaferinizin tadını çıkarmak, affederek hafifleyin ve yeni yıl için net, kararlı bir hedef belirleyin der. Pusula kartım sizlere. Hayırlara vesile olsun diyelim. Hemen şöyle fincanınıza da bir bakalım sevgili Oğlak burçları. Fincanın bize neler fısıldayacak? Hadi bakalım. Oğlak ve yükselen oğlakların Aralık 2025 kahve fincanını yorumluyorum. Neyse halin çıksın falında. Şimdi fincanınızı hemen size göstereceğim. İlk önce bu dış görüntüdeki görüntüye odaklanmanızı istiyorum. Çünkü ilk olarak burayı yorumlayacağım. Tabii hemen şöyle sizler de bir fincanınızı inceleyin. Bakın bakalım. Sizler neler görüyorsunuz? Sevgili Oğlak burçları, ışığı ayarlamaya çalışıyorum bu arada. Evet. Böyle daha iyi. Bakın bakalım sizler neler görüyorsunuz? Ben de gördüklerimle sizler için yorumlamış olayım. Şimdi sevgili Oğlak burçları, evet, fincanınız böyle görünüyor. Karmaşık gibi görünen ama bana çok mesaj gönderen bir fincan bu. İlk olarak dışarıda gördüğüm bu görüntüyle başlamak istiyorum. Tam bu kısımda. Şimdi burada gördüğüm bu görüntü, bu ya birkaç gün önce yaşadığınız bir durum ya da birkaç gün içinde yaşayacağınız bir durumdan bahsediyor. Bu fincanın içinden çıkıp böyle dışa doğru akan bu görüntü bana şunu hissettiriyor sevgili Oğlak burcu. İçinde tuttuğun bir şey dile gelebilir. Birkaç günlük süreçte ya da geldi. Ya da bir konuda, sevgide ya da merakta ya da öfkede ani bir duygu patlaması yaşayacağından bahsediyor. Senden çıkacak, dile getireceğin bir durum da olabilir. Maddi manevi bir şey senden çıkacak. Bu ne olabilir? Bir duygu patlaması, içinde tuttuğun bir şeyin dile gelmesi, bir şeye kafanı çok takıp artık akıtacağın bir gözyaşı olabilir mi? Evet, olabilir. Ama bu dışa atıldıktan sonra senin aslında rahatlayacağını hissediyorum. Yani dile getirmek istediğin bir şey dile gelebilir. İçinde tuttuğun artık yeter, bunu dile getirmem gerekiyor, bu konuyu konuşmalıyız dediğim bir şey dışa vuracağım bir durumda olabilir sevgili Oğlak. Şimdi fincanınızın iç kısmına baktığım zaman enerjisi yoğun bir fincan olarak görünüyor.
Ve hareketli bir fincan enerjisi var burada. Telveleriniz gayet akışkan bir şekilde yayılmış etrafa ve çok net figürler oluşturmuş. Burada sanki bu telvelerin bu kadar kombine dağılması, hani bana bu kadar net figürler vermesi enerjinizin toparlanacağını hissettiriyor ve zihninizdeki karmaşıklık yaşadığınız bazı konuların netleşeceğinden bahsediyor. Ve böyle teker teker maddi manevi kapalı olan yollarınızın artık açılacağından bahsediyor sevgili oğlaklar. Şimdi bu dip kısımda bir tane I harfi görüyorum sevgili Oğlak Burcu. Ve bu I harfi hani böyle dikey duran bir çizgi. Ben bilincinin yani özellikle güneşin Oğlağa geçişiyle gelen kendi duruşunuzun ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir sembol. Dışarıdaki olaylar yerine kendi gücünüze odaklanma döneminde olacaksınız Aralık 2025'te. Bu çizgi daha çok omurga ve dik duruşun simgesidir. Geçmişte sizi yoran, başkasının sizin hakkında ne düşündüğü endişesinin artık Aralık'ta biteceğini söylüyor. Kararlı bir şekilde dik duracağınızı gösteriyor diyebilirim. Hemen şöyle incelemeye devam edelim. Bakın burada bir insan silüeti var. Dik durmuş ve sanki böyle kollarını birleştirmiş olarak görünüyor. Bu daha çok öze dönüşün temasının somutlaşmış hali de diyebilirim. Aralık ayının başında içinize çekilip yeni ayın tetiklediği, gerçekten ne istediğinizi sorgulayacak ve sağlam bir cevap bulacaksınız. Hani bu sizin çok kontrol edebileceğiniz bir şey değil. Yeni ayla tetiklenen bir duygu. Kendinizde bir şeyleri sorgulama ve sağlam bir cevap alacağınız bir ay olacak. Bu kesinlikle içe kapanma değil, geri çekilme değil, fırtına öncesi sessizlik ve güç toparlanma dönemi. Burada kollarınızı bağlayarak duruşunuzun silüeti sevgili oğlaklar. Hemen buraya baktığım zaman fincanınızın ortası karışık ve dağınık, hafif kabartılı olarak görünüyor. Ve onun üstünde böyle birbirine uzanan, elini uzatan figürler var sevgili oğlaklar. Ve burada hissettiğim şey, birisiyle Aralık 2025'te işbirliği yapabilirsin. Yeni bir proje, bir iş teklifi, iş ortaklığı ya da beklediğiniz bir imzayı atabilirsiniz diyor. Yani burada bir anlaşma, işte bir ortaklık, yeni bir iş, belki kariyer anlaşması vesaire gibi bir durum. Ve bu iki figürün arasında da sanki böyle elinde çanta tutan bir figür var. O figür diğerlerinden böyle daha kaba ve dolgun bir silüette çıkmış. Bu da bu projenin ya da anlaşmanın gerçekten size iyi geleceğinden bahseder. Ve aynı zamanda bu konuyla alakalı kişisel bir destek alacağınızdan da bahsediyor. Ailenizden bir destek gelebilir, eşinizden, belki güvenilir bir kişiden. Hani size fırsat getirecek bir dost, belki bir iş arkadaşı, belki aileden biri bilemiyorum ama güzel bir fırsat kapınızda olacak. Belki bu akrabalar, kuzenlerle bağlantılı da olabilir. Hayırlara vesile olsun diyelim. Ve şunu da söylemem mümkün. Tabii ki Aralık 2025'te birçok şeyde yalnız yürümeyeceksiniz. Doğru insanlarla bağ kuracaksınız. Hani hayatta ne olursa olsun karşımıza doğrusu çıksın deriz ya. Evet, bu ay karşınıza doğru insanlar çıkacak sevgili oğlaklar. İyi değerlendirmenizde fayda olacak diyor fincanınız. Hemen şöyle devam edelim. Fincanınızda birçok harf kombini var. T harfi görüyorum bir tane dip kısımda. Şu noktada bir tane T harfiniz var. D harfiniz var.
Belki de 9 rakamını da diyebiliriz. Evet buna. Eee, bir harf daha gözüme hitap etmişti. S ve A harfleri görüyorum. Özellikle A ve T harfini yoğun olarak hissediyorum. Bu da ne demek oluyor sevgili oğlaklar biliyor musunuz? Aralık 2025'te adında ya da soyadında A, V harfi, T harfi olan kişilerden önemli bir iletişim veya destekleşme durumu gelecek. Aylin, Ali, Volkan, Veli, Temmuz, Tahir, Tarık, Tülin gibi isimlerden bahsediyorum. Daha çok böyle hani bu harf kombinleri bunları bana hissettiriyor. Veli olabilir, Volkan olabilir. Bu kişilerden iletişim veya destekleşme durumu gelecek Aralık 2025'te. Ve e, şöyle fincanınızın sap kısmından aşağı dibe yakın böyle tam böyle güçlü şekilde yükselen bir dağ sembolü var sevgili oğlaklar. Dipten yukarıya doğru yükseliyor bütünüyle baktığım zaman. Bu da sanki böyle hani bana merdiven gibi hissettiriyor. Evet bu bir dağ olabilir ama merdiven motifi gibi hissettiriyor. Bu da daha çok Mars'ın Oğlak'ta hani Mars'ın Oğlak'ta Aralık 2025'te sanki böyle yücelim yapmasıyla gelen başarı, kariyerdeki dönüm noktası olarak görünüyor. 6 Aralık'tan itibaren hayatınızdaki bu önemli dönüm noktasını simgeliyor da olabilir. Çünkü 6 ve 9 rakamlarını görmüştüm. 6 Aralık, 9 Aralık'ta iş hayatıyla alakalı önemli dönüm noktalarınız olacak. Evet bu da size zor gelebilir. Yani bu dağa tırmanmak ya da bu yolu aşmak size çok zor. Belki de imkansız gelebilir. Ama sizlerin doğası gereği bu tırmanışın sonu mutlaka başarı olacak. Bir kere tarot kartınız bile görünür olacaksınız ve Aralık 2025'te kafanızdaki bütün projeleri tamamlayacaksınız diyordu. Aslında burada fincanınız ve kartlarınız birbiriyle tamamen uyuşuyor sevgili oğlaklar. Özellikle iş hayatında terfi vesaire bekleyenler varsa evet bunlar için de güzel sonuçlar olacak. Şimdi sevgili oğlaklar iletişimle alakalı bu ay biraz dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle 5 Aralık gibi böyle iletişimde yoğunluk olabilir, üst üste gelen mesajlar, haberler olabilir. Ama çok fazla kıvrımlı, karışık figürler var fincanınızın dibinde. Bu da daha çok hani böyle dedikodu ve abartı gibi olaylara dikkat çekiyor. Bir dedikodu, söylediğiniz bir şey yanlış anlaşılabilir. Ya da birilerinin söyledikleri doğru olmayabilir. Duyduklarınızı hemen doğru olarak algılamayın bu ay. Süzün, doğrulayın, geçirin ve evet enerjiniz yükseliyor ama iletişimde bu ay biraz karışıklıklar oluyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Oğlak burçları. Evet, gerçekten bu görüntü biraz kafa karıştırıcı oldu. Şimdi alyans kartı hazır gözümün önünde duruyorken bakın burada da bir kalp var. Özellikle aşk hayatıyla alakalı teklif bekleyen bir oğlak burcu varsa ya da çoluğu çocuğu için artık hani evlenir mi, nasıl ilerler, ilişkisi ciddileşir mi ya da aklımdaki kişi artık bana bekledim adımı atacak mı diyen oğlaklar varsa evet buradaki kalp ve alyans da aslında Aralık 2025'te yeni başlangıçlar, yeni aşklar, aşkta beklenen net adımların geleceğinden de bahsediyor sevgili Oğlak Burcu. Hadi bir de tabağına bakalım. Bakalım taban bize neler gösteriyor. Evet. Sanki burada böyle bir A harfi gibi oluştu ama bakalım. Açılıyor yavaş yavaş.
Evet. Şimdi burada hane içinde iki kişinin kafa kafaya verip net konuşacağı bir konu var. Bu hane içine düzenle alakalı bir şey olabilir. Parasal konuyla alakalı bir konuşma olabilir. Birine öğüt vermek gibi bir şey olabilir. Özellikle çoluğu çocuğu olan oğlak burçları varsa ya da ebeveynlerinizden alacağınız bir öğüt olabilir. Ama bu farklı bir konuşma olacak ve gerçekten zihninizde yer edecek ve uzun zaman unutulmayan bir konuşma olacak. Resmi ya da beklenen bir haberin haneye gelişi var sevgili oğlaklar. Bebek müjdeniz var. Sizin ya da yakın çevrenizin olabilir, bilemiyorum. Evet. Burada da aslında U gibi görünüyor ama ben 9 olarak görüyorum. Hani telefon ekranından baktığımda U gibi, fakat ben net olarak bir 9 ve A harfi görüyorum. Adında ya da soyadında A harfi geçen biri olabilir. Ayın 9'u civarı sizinle iletişime geçebilir. Belki de A harfli biriyle iletişimde aksaklık yaşayacak olabilirsiniz. Ve bu kişi haneyle bağlantılı bir kişi, bir akraba olabilir, kuzenler, belki kardeşiniz, bilemiyorum. Evet. Haneniz için dilediğiniz bir dileğiniz var sevgili oğlaklar. Hatta iki güzel dilek. Evet, böyle biraz süreç yavaş gibi hissettiriyor. Ama bu dilekleriniz gerçekleşecek. Sadece biraz daha sabır diyor fincanınızın mesajı. Hadi son olarak bir de meleklerden almanız gereken mesaja bakalım. Ve sonra toparlayıp vedalaşalım. Evet, kart kendisi açıldı. Bırak kartı geliyor sevgili Oğlak Burcu. Diyor ki artık sana ve amacına hizmet etmeyen şeyi bırakmak için baş melek Mikail ile çalış. Bu ne demek? Sana iyi gelmeyen ne varsa, bu bir alışkanlık olabilir, düşünce olabilir, bir hobi olabilir, ağır geliyordur vesaire. Belki bir ilişki, belki bambaşka bir şey, bilemiyorum. Onu artık bırak diyor ve hayatta sana hizmet eden şeylere yoğunlaş diyor. Ve evet, bugünlük bizden bu kadardı. Aralık 2025'in hepinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.